Merhaba arkadaşlar, ben Hilal. Özgürlük Yolu kanalına hoş geldiniz. Şimdi kader yolu sayısı 15-6 olanlarla devam ediyoruz. 15-6 hayat yolunda olanlar idealizm, bağımsızlık ve yaratıcı enerji ile ilgili sorunlarını halletmek, önce kendilerini kabul edip sonra başkalarıyla vizyonlarını paylaşarak diğer insanları yücelterek yaratıcı yollara başvurmak için buradalar. Hayat amacımız mücadeleler içerdiğinden 15-6'lar daha büyük olanaklarla ilgili vizyonlarını geliştirebilmek, paylaşabilmek için önce perfeksiyonizm, bağımlılık ve derin güvensizlik engelleriyle yüzleşmek ve onları aşmak zorundadırlar. Bu yüksek vizyon 15-6'ların mevcut realitelerini reddetmelerine neden olabilir. Ama ancak kabul yoluyla 15-6'lar tüm deneyimlerini benimseyip anlayışlarına katılabilir ve olan ile olabilecek arasında gerekli köprüleri inşa edebilirler. Onlar yazı yazabilir ya da düş kurabilirler. Başkalarına yol gösterebilir ya da başkalarını izleyebilirler. Geçmiş günleri ya da gelecekteki olanakları anlatan şarkılar söyleyebilirler. Ama ancak yaratıcı enerjilerine odaklayarak cenneti dünyaya getirebilirler. Yüksek idealler güzeldir ama eğer dünyada bir fark yaratacaklarsa. 15-6'lar bu ideallerin ayaklarını realiteye sağlam bastırmak zorundadır. 15-6 enerjisiyle çalışanlar özgürlük ya da yüksek idealleri bulmak zorunda değillerdir. Daha çok bu idealleri yaratırlar. Onlar icatçılar, yenilikçiler, en yüksek derecede vizyonerlerdir. Hemen hemen tüm 15-6'lar eğer burada bir görev, misyonla bulunuyorsa çok güçlü bir hizmet duygusu hissederler. İdeal nedir ve hakiki özgürlük nedir gibi sorular sürekli 15-6'ların içinde yankılanır ve onlar derin ve yüksek nihai deneyimi arayıp bulurlar. Ayakları yere sağlam basmadıkça 15-6'lar fantezi, bilim kurgu yazarlarının bazen yaptıkları gibi kendilerine ait ideal bir dünya yaratma, orada yaşama eğilimindedir. Bir 15-6 olan yazar Isaac Asimov bu grubun kendi dünyasını en yapıcı biçimde nasıl yaratabileceğini göstermiştir. Diğerleri sadece kendi hayal güçlerinin şatosunda yaşayan ve ancak ara sıra yeryüzündeki günlük hayata dönen düşçüler olabilirler. Altılarla ilgili perfeksiyonist standartlar, kendini ve başkalarını standartlarına göre yargılama, kendine düşük bir değer verme eğilimi 15-6'larında dağ yollarında karşılarına çıkar. Altı enerjisinin özgürlüğe ve deneyime doğru hızlı kavrayışlı yönelimi 15-6'ları güçlü bir biçimde etkiler. Bu bireyler derin bir özlemle hayal ettikleri kusursuz hayatı, kusursuz bir adalete sahip olan daha iyi bir dünyayı ararlar. 5 enerjisi nedeniyle 15-6'lar pratik bir odaklanmaya, yüksek standartları ile yapıcı bir şey yapmaya ihtiyaç duyarlar. Bir yön, yol ya da hedef olmazsa rüya alemlerinde amaçsızca gezinebilirler. Kesin bir yön ile Isaac Asimov ve Julia Verne'nin yaptığı gibi geleceğe kapılar açar ve en yüksek potansiyelimizi işaret ederler. Ama hayat yoluna doğmuş tüm yüce gönüllü yaratıcı özgürlük yönelimli bireyler içinde bazıları güvensiz, önü kesilmiş enerjilerle mücadele ederler. Böyle 15-6'lar sık sık kendilerini dağılmış, yönsüz, kapana kısılmış hissederler ya da sürekli düş kırıklığı içinde duyarlar. Bunlar ütopik toplumlar hakkında kitaplar okumaktan, kendini yıkıcı, uyuşturucu sanrıları, halüsinasyonlar peşinde olmaya dek hayatın yükünden kaçan faaliyetler içindedirler. Disiplinin mutlak gerekliliğini içeren 5 sorunlarının yanı sıra 15-6'lar birin idealleri ve vizyonları gerçeğe dönüştürme yaratıcı enerjisine de sahiptir. Bir 15-6 olan Christoph Kolomb için vizyon okyanusun bilinmeyen bölgelerinde yer alan yeni bir kıtaydı. Başka bir 15-6 olan Jeanne d'Arc için vizyon Tanrı'nın barış şövalyesi olabilmekte. 15-6'lar itilimleri yaratıcılık, özgürleşme, adalet enerjilerini ve kusursuzluk özlemini birleştirir. Bu yüzyılın en özellikle yüce gönüllü hayat yollarından birini oluştururlar. 15-6 üzerinde pozitif yönde çalışmada hayatınız şuna benzeyecektir. İlhamlı ve yüceltici olan bu bireyler yeni olanakların ve daha parlak bir geleceğin vizyonlarını gözler önüne sererler. Yüce gönüllü strateji uzmanları olarak odaklanma ve disiplin yoluyla aktif yaratıcı enerjilerini İnsanları sıradan dünyevi olandan uzaklaşıp gerçekte oldukları daha yüce, huzurlu ve özgürleşmiş varlıklar olmaya uyandırmak için kullanırlar. En yüksek hallerinde bu yaratıcı vizyonerler dünyalarını kendilerini değiştirebilmek için bizzat insan tekamülünün gücünü temsil eder ve bu güce kanallık eder. Kendilerini ve başkalarını kabullenmiş bir halde işleri vasıtasıyla pozitif yaşama yasalarını aktarabilmek için sabırla çalışırlar. Kusursuz özgürlüğe giden yolu gösterirler.
Kader yolunuzun negatif yönünde çalışıyorsanız, durmadan kusur bulup azarlayan, yargılayan, hayatta düş kırıklığına uğramış bu bireyler her yerde hayatı ve kendilerini daha iyi hale getirecek doğru kişiyi, fikri, sistemi ya da düzeni ararlar. Ama bu arayışları sadece eksiklik duygularını güçlendirir. Onlar gerçekçi olmayan düşçüler ve çoğunlukla bir amaç uğruna şehit olan hazırlıksız idealistlerdir. Kendileri ve başkaları ile ilgili olarak düş kırıklığına uğramış bir halde bastırılmış yaratıcı enerjilerini yanlış yola sevk eder, kendini yıkıcı yollardan boşaltırlar. Doğruluk, adalet, onur ya da barış açısından acı verici bir biçimde yetersiz kalan bir dünyaya uyum sağlayabilmek için uyuşturucuları ya da diğer vasıtaları kullanırlar. 15-6'lar için olası hayat yolu sorunları. Sağlıktan başlayalım. Perfeksiyonist standartlarıyla birleşen yaratıcı enerjileri ve hızlı kavrayışları nedeniyle 15-6'lar faal ve asabi olma eğilimindedirler. Eğer bu enerjiyi bir işe yöneltip odaklanırlarsa hassas tetikli enerjileri yaratıcılık ve verimlilik patlamaları halinde çalışır. Eğer bu enerjiyi yanlış yönlendirirlerse sinir bozuklukları, ciltte isilikler, karın bölgesinde rahatsızlıklar ve genel bitkinlikler yaşayabilirler. 15-6'ların bedeni ve enerji alanı parlak, hatta mistik bir nitelik, incelikle parlar. 15-6 enerjisiyle çalışan bireyler en çok başta imgeleme ve hipnoterapi gibi bilinçaltının kendini iyileştirme mekanizmaları oluşturmaya yönelten gelişkin ve ince şifa yöntemleri olmak üzere akupunktur, aromaterapi, renk terapisi gibi en az yan etkiye sahip şifa biçimlerinin yararını görürler. Diğer insanlar 15-6'lara beslenme ya da egzersiz konusunda etkili bir biçimde tavsiyede bulunamazlar. Çünkü bu bireyler en çok kendi iç arketiplerine, temel modellerine ve ideallerine bakarlar. Genelde sade ve arındırıcı bir beslenme tarzının yararını görürler ve birçok insana oranla daha az yemeğe ihtiyaç duyarlar. Çoğu 15-6'lar onlara doğal ve dengeli gelen egzersizlerden hoşlanır. En iyisi Tai Chi gibi soluk alıp verme, gerilme, yumuşama, gevşeme gibi asli unsurları birleştiren sade ve etkili bir programı ya da hafif jimnastiğin değişikliğe izin veren gelişkin bir tipini uygulamalıdır. İlişkiler hakkında konuşalım şimdi de. 15-6 hayat yolunda olanlar insanları onların gerçek nitelikleri ya da özellikleriyle oransız bir biçimde idealize etme eğilimindedir. Onlar ayrıca gizli düş kırıklıkları da barındırabilirler. Çünkü başkaları onlar için asla yeterince kusursuz değildir. Birlikte oldukları insanı doğru algılamama eğilimindedirler. Bunun yerine bir ilişkiyi uzun süre o insana projekte ettikleri idealleştirilmiş bir imaja sürdürebilirler. Bu anlamda eşlerini gerçekten olduğu haliyle tanıyıp kabullenmeden yarattıkları bu imajı sevebilirler. Sonra eşlerindeki karakter kusurlarını keşfettiklerinde bu idealleştirilmiş imajları hızla aşınıp yok olabilir. 15-6'lar çoğunlukla doğal cinsel dürtülerinden ya da genelde ilişkilerinden daha fazla yüksek bir şey yaratmayı arzularlar. Düş kurmakla ve yaratmakla aşırı meşgul oldukları için ilişkilerine dikkat göstermemeleri ya da fazla enerji sarf etmemeleri gibi durumlar dışında ilişkilerini ideal bir imajla kıyasladıklarından ilişkileri sürekli bir kendini düzeltme biçimi haline gelir. Yetenekler ve mali durum. 15-6 enerjisiyle çalışanlar seçilmiş bir meslek bulmadan ya da daha çok yüksek bir çağrı almadan önce değişik işleri araştırırlar. Realite asla yeterince iyi görünmediği ya da tamamen yetersiz kaldığından idealleri ve değişiklik ihtiyaçları onları yazarlığa, oyunculuğa, araştırmacılığa ya da antrenörlüğe, yani farklı oldukları için kendilerini rahatsız hissetmeyecekleri ve insanları ve fikirleri daha öteye bir şeye yönlendirebilecekleri mesleklere yöneltebilirler. Hangi yaratıcı çabanın peşinde olurlarsa olsunlar, eğer 15-6'lar sebat eder ve heveslerinin kırılmasına izin vermezlerse, yüksek standartları sayesinde yükselirler. 15-6'ların mali durumları onların yaratıcı verimlerini yansıtır. Eğer 15-6'lar daha kusursuz bir fırsat bekleyerek hiçbir şey üzerinde odaklanmazlarsa birçok düzeyde bir yoksunluk hissederler. Ama eğer pratik ve yararlı bir şey, insanların uzak gelecekte değil bugün kullanabilecekleri bir şey üretirlerse ve eğer idealleri onlara yaratıcı risklere girmeleri için ilham verirse ödüllerle karşılaşır ve refaha kavuşurlar. Jeanne d'Arc, David Nain, Kral 3. Richard, Federico Fellini, Colomb, Asimov hepsi 15-6 ünlülerindendir. Eğer 15-6 üzerinde çalışıyorsanız bu kısım dikkatinizi esas sorunlar üzerinde odaklayarak hayatınızın anahtar alanlarını dönüşüme uğratacak belirli eylemleri önererek
hayat amacınızı gerçekleştirmenize yardımcı olabilir. 1. Vizyonunuza sahip çıkın ve ona disiplin yoluyla ulaşın. 2. Yaratıcı enerjinizi sabırla çalıştırın. 3. İstediğiniz şeyi gözünüzde canlandırın ve bırakın bu vizyon size ilham versin. 4. Kusursuz özgürlüğü kendi içinizde bulun. Aynı zamanda şu sorular da işinize yarayabilir. Mevcut durumun hangi açılardan mükemmel? Yüksek ideallerimi ve yaratıcı vizyonumu pratik biçimlerde uygulayabilir miyim? Kusursuz özgürlüğü ya da adaleti nerede bulabilirim? Hemen şimdi kendimi, eşimi ve dünyamı sevip kabullenebilir miyim? Eğer bu sorular sizde herhangi bir içgörü meydana getirirse, bu içgörüleri nasıl uygulamaya koyabilirdiniz? Bunun hakkında düşünün. Aynı zamanda kanalın evrensel yasalar oynatma listesi altından kusursuzluk yasası, esneklik yasası, şimdiki an yasası, disiplin yasası, devreler yasası bölümlerini dinleyin ve hayatınıza uygulamaya çalışın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olduğunuz için, beğendiğiniz ve yorum yaptığınız için teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.